Merhaba, 13. İstanbul Bienali'nin ilk etkinliği olan Kamusal Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün oldukça heyecanlı, bir seneler üstünde çalıştığımız Bienal'in ilk etkinliği, serginin ilk etkinliği olan Kamusal Programı'nın ilk dizisini gerçekleştiriyoruz. Bu programın eş küratörlüğünü Fulya Erdemci, 13. İstanbul Bienali küratörü Fulya Erdemci ile birlikte Andrea üstleniyor. Ve Şubat ayında başladığımız bu etkinliklere Mart, Mayıs ve Biennial'in açılışı Eylül ve daha sonra da Kasım ayında devam edeceğimiz böyle 5 dizi etkinlikten oluşan bir program düzenliyoruz. Burada da temel amaç sanatsal üretimle bilgi üretimini bir araya getirebilmek. Ben sözü fazla uzatmadan küratörümüz Fulya Erdemci'ye bırakmak istiyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Ben bugünü Biennial'in başlangıç günü olarak görüyorum. Yani Biennial'in açılışına hoş geldiniz. Aslında kamusal program da Biennial'in kavramsal programı gibi kuramsal alanı, pratik alanı ve sanatsal alanı bir araya getirmeye çalışıyor. Yapay olarak ayrı ayrı duran bu alanların birlikte tecrübe edilmesini amaçlıyor. Bu nedenle Bige'nin de bahsettiği gibi 5 etkinlik dizimiz olacak ve bu her etkinlik dizisinde de şiir okuması, tartışma, konuşma, performans ve ses ve müzik doğaçlaması olacak. Aslında sanıyorum hepiniz zaten Biennial'in kavramsal çerçevesini okudunuz ama kuramsal ekseni Biennial'in kamusal alan ve kamu kavramları üstünde duruyor ama bu kavramları akademik, kemikleşmiş anlamlarıyla değil, değişen, dönüşen ve potansiyel anlamıyla ele almaya çalışıyoruz. Bu 5 etkinlikte de bu kavramın çeşitli katmanlarını açıklamaya çalışacağız. Andrea ile ben aslında daha önce Amsterdam'da bulunan Skor Vakfı'nın direktörlüğünü yaparken de bir araya gelmiştik. Çeşitli işbirliklerimiz oldu. Ve kamusal programı çok önemsediğim için, yani kamusal program ben Biennial'i destekleyen bir şey değil, Biennial'in entegre bir parçası olarak görüyorum. Bu nedenle de Andrea'yı davet etmek ihtiyacı duydum. Bu akşam az sonra zaten anonsunu da yapacağız. Biennial'i başlığını veren Lale Müldür de aramızda. O da ilk şiir okumasını aslında Lale yapacak. Yine sözü çok uzatmayayım ben de. Andrea size çok kısaca kamusal programımız hakkında bilgi verecek. Hepiniz bizimlesiniz ve istediğiniz zaman sorular sorabilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyorum ve sözü Andrea'ya bırakıyorum. Thank you. And slightly embarrassingly, I forgot to put on my simultaneous translation. So forgive me, A, for speaking in English, merhaba, and B, if I repeat anything that she said just then, because I didn't have my translation on. I'm sorry. So we've called the program Public Alchemy. And for us, this concept of alchemy is not only a poetic and magical idea, but it's also an idea that is about social change. And this is very important for us. So we have made and have thought about the idea of public alchemy as the program that leads up to the Biennale, as something that is about bringing different forms of transformation together. And tonight we begin the first of a set of gatherings, of events, that will focus on urban transformation in Istanbul, the city of the Biennale, because we see it as a very critical and very pragmatic and also highly political set of circumstances that's happening in Istanbul right now. And of course, you'll all be much more critically informed about these things than people like me living outside Istanbul.
But we want to look at concepts of transformation and urban transformation not only through looking hard and in depth at the ways in which the city is being changed, but also looking at the way in which poets, artists, architects, urban planners, legislators are using their skills to develop alternatives and alternative ways, ground up ways, as Fulya says, of rethinking what it means to be a member of the public in the city. So by public alchemy, we don't simply mean transforming base metal into gold, which of course, as you know, is the basis of alchemy. Alchemy as what I would call a social science. But also we mean thinking about the base material of the public, that is, all of us here, not as a homogenized group, not as a group of people that act as one and do what they're told, but a group of individual singularities who work together, collectively, and on their own, to think through new ways of being social in the city, new ways of being in public in the city. So over the next 5 gatherings of events that will happen, first of all this weekend, around the idea of the right to the city. Secondly, in March, at the end of the March, around the idea of what it means to address people publicly. What is public address? What does it mean to speak publicly? But what does it mean to increase concepts of listening in the city as well? How can we listen to each other? How can we listen to each other in equanimity? Then, in May, to think about money, to think about public capital, and what it means to think about the idea of the way that money transforms our city and transforms our concept of being public, but also ways in which we, if you want in a utopian sense, might think about money as a public asset rather than a privatized thing. Fourthly, at the beginning of the Biennale in September, we're going to think about what it means to become a public subject. What are the becomings? What are the ways in which we might transform ourselves, not only outwardly, but inwardly in relationship to our own subjectivities and those of others? And finally, at the end of Biennale in November, we'll be looking at the future of the public, both pragmatically in terms of city planning and urban design, but also socially and aesthetically and psychologically. What does it mean to develop new forms of futures of publics, and also to think of ways in which we might work collectively in the future. So we're inspired by many people who have brought us along here today, 3 of whom are going to be talking tonight: Lale Mudur, the architect Teddy Cruz, and the artist Jevdet Örer. Not talking necessarily. And and so these people have really inspired and made us think through the concept of the public and public alchemy. Not only those people, but also many people in the audience who and also will be coming to Istanbul over the next few months to think about this concept of the public and to think about it in relationship to the idea of being a barbarian. And I think with that, I will leave it. If you want more information about the dates and the times of future events, please look at the website, the Biennale Foundation. And I'm now going to hand back to Fulya to introduce the first speaker. Lale'yi size tanıtmama gerek olduğunu sanmıyorum. Ama daha önce söylediğim gibi kavramsal çerçeveyi aslında kuramsal bir aks. O kuramsal aksın uygulanma alanı İstanbul'un ışık noktası, bu şiddetli kentsel dönüşüm, bu ikisi oluşturuyordu. Ben bu iki alanın arasını açmak için sanattan yardım almayı düşündüm. Bu da tabii aslında sözün sözün formunun en uç noktası olan şiirden gelebilir. Şiir aynı zamanda da aslında birçok toplumsal hareketin içinde de yer almıştır. Şiir aynı zamanda da hem o kişisel alanı toplumsal alanla birleştirme gücüne sahiptir. Yani ben bu kavramsal çerçeveyi düşünürken gerçekten şiirin gücüne
büyüsüne ihtiyaç duydum. Ve Lale Müldür'ün Anne Ben Barbar Mıyım? Bütün konseptimi hem açımlayan hem katmanlandıran, dönüştüren bir sihirli cümle olarak aldım. Tabii ki barbar dediğimizde çok eski Yunan'a kadar giden işte yabancıdan, dili konuşamayandan, Hristiyan olmayan çeşitli dışlamalar içeriyor. Bu aynı zamanda da ilerlemeci bir anlayışı da gösteriyor. Ve bunlar da birbirine karşıt Doğu, Batı, İslam, Hristiyan gibi karşıtlıkları da içeriyor. Ama Lale'nin bu cümlesi aslında şiirsel bir buluşla bütün bu verili anlamların dışına çıkarak çok tekil, çok kişisel bir soruyu gündeme getiriyor. Tabii ki bu feminist de bir yaklaşım, çünkü otorite olarak karşımızda bir kadın var, anne var. Hatta öyle bir yere dönüyoruz ki pagan öncesi bir yere dönüyoruz. Ben tekrar Lale'ye teşekkür ediyorum. Lale'yi biliyorum, hepiniz tanıyorsunuz. Şiirin ve vücut bulmuş hali olarak da düşünebiliriz.